Nominal Genç'ten merhabalar efendim. Filipinler Cumhuriyeti kamyon şoförü olmak için dünyadaki en heyecan verici yerlerden biridir. Coğrafi olarak konuşursak ülke hem kıta içinde hem de kıta dışında önemli ekonomik bağlarla Güneydoğu ve Doğu Asya arasındaki uçurumu kapatmakta. Bu nedenle hem Doğu hem Batı dünyasından gelen kargolar ülkeden geçerek halkı çeşitli uluslararası mallarla dolduruyor. Bu sadece küçük mallar için geçerli değil. Çünkü dünyanın dört bir yanından ithal edilen kamyonlar Filipinlerin yollarında görülebiliyor. Bunlar arasında Amerikan Kenworth, Freightliner ve Purvis, Avrupa MAN, Volvo, Iveco, Mercedes ve Scania, Japon Isuzu, Mitsubishi Fuso, UT ve Hino, Çinli Foton, Jalink Motors ve FAW, ayrıca Hong Kong Sinotruk. Çoğunlukla yakınlık nedeniyle kamyonların büyük çoğunluğu Japonya ve Çin'den ithal ediliyor ve çoğunlukla yolların aşırı dar olması nedeniyle geleneksel taksilerin aksine kabin tipi kamyonları tercih etme yönünde genel bir eğilim var. Batı kamyonları çoğunlukla oldukça nadirdir ancak bazen çalışırken görülebilirler. Kamyon sınıflandırmaları açısından Filipinler kamyonlarını iki kategoriye ayırıyor. İkinci sınıf kamyonlar mafsalsızdır ve genellikle daha kısa yolculuklar için kullanılırken üçüncü sınıf kamyonlar tam boyutlu belden kırmalı yarı tırlardır ve nakliye konteynerlarının taşınması için çok popülerdir. Bir takım ada olarak ülke yaklaşık 7600 adadan oluşuyor ve bunların tümü mal taşımacılığı söz konusu olduğunda ilginç bir lojistik engel oluşturuyor. Ülkenin yol ağını oluşturan 216 bin kilometrelik yolun durumu çoğu kamyoncunun kıyı boyunca daha iyi korunan otoyolları tercih etmesi nedeniyle oldukça değişkenlik gösterebilir. Feribotlar Filipinlerin tedarik zinciri için inanılmaz derece önemlidir. Çünkü sürücüler onları adadan adaya geçmek için kullanılır. Bu feribotların ne kadar önemli olduğunu göstermek için Manila'dan Davao'ya seyahat ediliyorsa yolculuğun bir feribotun yardımı olmadan tamamlanmak imkansızdır. Cabover kamyonlarının popülaritesi kısmen takım adalarda gerekli olan feribot seferlerinin sıklığına bağlanabilir. Çünkü daha küçük kabin boyutları daha az yer kaplar ve yükleme ve boşaltma işlemleri kısmen daha kolaydır. Ana otoyollarının dışında genellikle vasatın altındadır. Filipinler, Laos ile Trinidad Tobago arasında yer alan yol, kalite açısından dünyada 87. sırada yer alıyor. Bu yolların %28'inden biraz azı asfaltlanmış, geri kalanı toprak veya çakıldır. Ancak neyse ki kamyoncular için ülkenin otoyol ağının %72'si asfaltlanmış ve bakımı yapılmıştır. Bununla birlikte yol altyapısı söz konusu olduğunda devlet finansmanı eksiktir ve birçok yolda belirgin olan çukurlar veya diğer aşınma belirtileriyle ağın genel durumu hala oldukça zayıftır. Ülkedeki kamyon şoförleri için en büyük engellerden biri ve kısmen kalite eksikliğinin nedeni hava durumu. Filipinlerin değişen topografyasıyla birleşen jeolojik yapısı özellikle yağışlı aylarda heyelanları daha yaygın hale getiriyor. Filipinler hükümetine göre doğru koşullar altında tüm arazilerin yaklaşık %80'i heyelan eğilimindedir. Bu olaylar yolları uzun süre yok edebilir veya yeniden inşa etmek için önemli çalışmalar gerektirir. Neyse ki heyelanların çoğu kırsal kesimde veya daha az kullanılan yollarda meydana gelir ve gerektiğinde kamyon sürücüleri genellikle başka yollar bulabilirler. Filipinler ayrıca ülkenin adalarını oluşturan jeolojik olarak aktif bir yanardağ dizisi olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde de oturuyor. Depremler veya volkanik patlamalar o kadar yaygın olmasa da özellikle daha güçlü olanlar adaların içindeki veya çevresindeki sismik faaliyetler tsunamilere neden olabilir ve yangın toprak kaymalarına neden olabilir. Kamyoncuların karşılaştığı bir diğer sorunsa trafik. Trafik çoğunlukla kamyon sürücüleri tarafından hem beklenip hem de hoş karşılansa da Filipinler'de özellikle büyük şehirlerde bazı özellikle kötü trafik sıkışıklığı sorunları var. Bu tıkanıklığın birçok nedeni vardır ancak bazı bölgelerdeki yetkililer sorunun kaynağı olarak kamyoncuları hedef almıştır. Manila'da hafta içi sabah 6'dan 10'a kadar çoğu bölgede daha büyük kamyonların sokaklara girişi yasaklandı. Bu da sorunu çözmek için çok az şey yaptı ve yalnızca tedarik zinciri üzerinde daha fazla stres oluşturmaya hizmet etti. Gerçekçi olarak trafik sorunlarını iki şeritli yolların sıklığından, şehir planlaması eksikliğinden ve yetersiz trafik yönetimi görevlilerinden kaynaklanmaktadır. Ele aldığım diğer ülkelere benzer şekilde sürücülerin biri uyurken diğeri araba kullanan iki kişilik ekipler halinde çalıştığını görmek çok yaygındır. Resmi kamyon duraklarının olmadığı bir ülke olarak birçok sürücü yol kenarında veya feribotlarda mahsur kaldıklarında mola veriyorlar. Filipinler'deki ana yerel ekonomik sektörler tarım, ormancılık veya balıkçılıktır. Tüm bu endüstriler özellikle ürün ihraç edilirken çalışmak için kamyonlara ihtiyaç
ihtiyaç duyarlar. Jamaika'ya benzer şekilde Filipinler çoğunlukla Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yurt dışında iş bulmak için ülkeyi terk eden yüksek sürücü oranına sahip bir ülkedir. Pandemiyi takip eden yıllar bağımsız olarak sahip olunan ve işletilen kamyonlarda önemli bir düşüşe yol açarak pazarı daha düşük ücretler ödeyen birkaç büyük işletmeye yoğunlaştırıldığından Filipin kamyon taşımacılığının geleceği şu anda belirsiz. Ancak bu Filipinli kamyoncuları yurt dışına vardıklarında yüksek maaşlar aldıkları anlamına gelmiyor. Örneğin Avrupa'da Filipinliler diğer göçmen kamyoncularla birlikte genellikle Doğu Avrupa dışında faaliyet gösteren ve öncelikle Batı Avrupa'da araç kullanan ülkeler tarafından istihdam edilmektedir. Bu sürücülere daha yüksek maaş ödemekten kaçınmak için yapılır. Bu Filipinlilerden çok daha fazla sürücüyü etkileyen bir sorun olsa da bu tür bir sömürüden neredeyse hiç bahsedilmediği için bahsetmenin önemli olduğunu düşündüm. Filipinler güzel ve çeşitlilik içeren bir ülkedir ve dar yollar ve şehir trafiği göz önüne alındığında orada araç kullanmak umulduğu kadar keyifli olmayabilir. En azından Filipinler'de bir kariyer kamyonculuğu sizi bazı çarpıcı manzaralarla ödüllendirir. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu videoyu yaparken saatlerce senaryo yazdım ve video montaj işlerini hiçbir karşılık gözetmeden yaptım. Umarım videoyu izlerken hem bir şeyler öğrenmiş hem de eğlenmiş olursunuz. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakmanız ve özünüze dönmeniz en büyük temennimdir.